enfes bir lezzetle karşınızdayım. Hem pratik hem lezzetli, canınız çektiğinde hemen yapabileceğiniz kolay bir tarifle karşınızdayım. Şimdi bu enfes tarifimizin yapım aşamalarına buyurun birlikte geçelim. Evet, hamurum için 2 su bardağı suyumu tabağıma aldım. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çorba kaşığı şeker, 1 paket kuru maya, küçük paketlerdense 1 paket. Eğer büyük paket kullanıyorsanız 1 çorba kaşığı kafidir. 1 yumurtanın beyazını dahil ettim. Çırpıyorum arkadaşlar. Şeker ve maya erinceye kadar çırpıyorum. Evet, şeker ve maya eridi. İyice karıştırdık. Şimdi unumuzu peyderpey dahil ederek hamurumuzu oluşturacağız. Bir miktar un aldım tabağıma. 1 tatlı kaşığı da tuzum var. Onu da aldım. Evet, yoğurmaya başlayalım. Evet, biraz daha alacağız. Peyderpey alalım ki hamurumuz çok sert olmasın. Evet arkadaşlar, güzelce yoğuralım. Hamurumuz kıvamını alsın. Hamurumu iyice yoğurdum. Gördüğünüz gibi harika bir hamurum oldu. Üzerini kapatacağım. Oda sıcaklığında 45 dakika 1 saat bekliyorum arkadaşlar. Mayalanıncaya kadar bekleyelim. Evet, bu arada ben 5 bardak un kullandım. Sizin ölçünüze göre ya da yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre 5-5,5 gidebilir. İç malzemesini hazırlarken 300 gramlık kıymamı aldım. 2 tane biberimi küçük küçük doğradım. Onu dahil ettim. Yarım demet maydanoz. Küçük küçük doğradık. 1 orta boy domatesi yine küçük küçük doğradık. Ve 1 orta boy soğanı küçük küçük doğradık. Onu da dahil ettik. İyice karıştıralım. İki çorba kaşığı sıvı yağ dahil ediyorum. Bir tatlı kaşığı ister pul biber ister toz biber dahil edebilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuz dahil ettim. Evet arkadaşlar, buna karabiber de katabilirsiniz. Ben dahil etmiyorum. İyice karıştırıp kenara alalım. Ve hamurumuz gayet güzel kabardı. Şimdi tezgaha alacağız. Evet, toparlayalım. Görüyorsunuz ne kadar güzel bir hamurum oluştu. Ve şimdi toparlayıp tezgaha alayım. Tezgahımıza bir miktar un serpiyoruz.
hamurumuzu tezgahımıza aldık. Biraz havasını aldırırken uzattık. Evet, şimdi bezelerimizi hazırlayacağız. Hamurlarımızı parçalara bölüyoruz. Evet, bezelerimizi hazırlayalım. Evet arkadaşlar, bezelerimizi oluşturduk. Bir parça un serptik. 10 tane bezem oldu arkadaşlar. Üzerini örtüp 10 dakika dinlendiriyorum. Evet arkadaşlar, 10 dakika bekledik. Bezelerimiz güzelleşti. Şimdi tezgahımıza bir miktar un serpip bezemizi alıyoruz üzerine. Bir miktar daha döktük. Açmaya başlayalım. Evet, bir miktar elimizle açtıktan sonra merdanemizle biraz daha genişletiyoruz. Evet, biraz daha açalım. Kafi derecede açtık. Şimdi kenarlarına kaşar rendesi koyuyoruz arkadaşlar. 300 gram kaşar rendemiz var. Ya da şöyle tarif edeyim. 1 su bardağı, 1-1,5 su bardağı kaşar kullanabilirsiniz. Ölçü şu şekilde. İster şuraya daha fazla kaşar koyabilirsiniz. O da çok yakışır. Çok koyduğunuzda tabii ki ölçü değişir. Şöyle sıraladık kenarlarına. Ve şimdi şöyle ucundan alıp öne doğru getiriyoruz. Kapatıyoruz. İşlem bu. Çok kolay, çok eğlenceli. Hele lezzetini düşününce koşa koşa işlemi gerçekleştiriyoruz. İşlem bu. Kapatıp kenarlarını yağlı kağıt serdiğim tepsime alıyorum. Evet. Evet. Şöyle ortaya koyduk. Şimdi içini dolduracağız. Evet, şimdi iç malzemelerini hazırlamıştık. Onları dolduralım. Evet, şimdi malzemeleri içine yayalım güzelce. Enfes bir tarif. Mutlaka deneyin derim. Çok da pratik. Evet, bir yumurta sarımız vardı. Beyazını içine kullanmıştık hamurumuzun. Bunun da yumurta sarımızın içerisine 1 çorba kaşığı sıvı yağ kattım. Evet, şimdi süreceğim ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişireceğim.
Evet, şu kenarlarına yumurtayı sürüyorum. Evet, şimdi az önce dediğim gibi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirmeye götürüyorum. Evet, pişti. Şimdi bir miktar üzerine kaşar koyup tekrar fırına vereceğiz. Birkaç dakika durup, yani kaşar eriyinceye kadar duracak, çıkaracağız. Evet, pişti. Fırından çıkardık. Evet, şimdi keselim bakalım. Sıcacık. Şöyle gördüğünüz gibi enfes oldu. Yapacak, yiyecek olanlara sağlıklı, afiyet olsun. Keyfiniz hep yerinde olsun. Bizi izlemeye devam edin. Yeni tariflerimizden haberiniz olsun.